Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün sizlere Voca 525 DSX'in Boşi uygulamasının nasıl ayarlarının yapıldığını göstereceğim. Nasıl kamera kaydı alındığını göstereceğim. Daha önce de navigasyonla ilgili video çekmiştim. Bu navigasyonda ekranını gösterememiştim o zaman. Şu an navigasyonu çalıştırdığınızda ekrana nasıl bir işaret gelecek onu göstereceğim. Motorun üzerindeki kütüklerdeki düğmelerin görevlerini bildiğim kadarıyla göstereceğim. Birkaç da motor hakkında bir şey söyleyip videoyu tamamlayacağım. Videoları daha önceden çektim. Seslendirmeyi sonradan yapıyorum arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Amatörce bir video olacak. Hata yaparsak affola. Şimdi önce cep telefonu ekranından çektiklerimi göstereceğim. Sonra aralara videolar atacağım. Bir şekilde ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu açalım arkadaşlar. Telefonumuzda Wi-Fi yerini açıyoruz. Wi-Fi kamera AC57 görünüyor arkadaşlar. Bu bizim motorumuzun Wi-Fi'si. Buradan bu Wi-Fi'ye bağlanacak gayet basit şekilde. Şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telefonumuz Wi-Fi'ye bağlanmış olacak. Yani motorun Wi-Fi'sine bağlanmış olacak. Daha sonra Boşi uygulamasını açacağız. Arkadaşlar arkadaki koltuğun altındaki hafıza kartı takılacak yere önce hafıza kartını takıyoruz. Sonra boş uygulamasını açıyoruz. Boş uygulaması otomatikmen kayıtla başlıyor. Gördüğünüz üzere exit aslında kayıt yanıp sönüyor. Benim daha önce taktım. İşte biraz önce motorla bir sürüş yaptım. Kayıtları almış arkadaşlar. Ben de sizinle ilk defa açıyorum. Yani şu an kayıtlara ilk defa bakıyorum. Daha önce hafıza kartı olmadığı için sadece uygulamayı yüklemiştim ve bağlantısını yapmıştım. Şimdi ben de sizinle birlikte yapacağım. Bak arkadaşlar kayıt şu an çekiyor. Hala çekiyor kayıt. Ama kaydı durdurabiliyoruz. Kaydı durdurduktan sonra fotoğraf çekebiliyoruz. Ben de sizinle birlikte tecrübe ettim videoyu çekerken. Kaydı durduruyorum burada. Bu arada bunu da söyleyeyim, belirteyim. Hafıza kartı FAT32 formatında olacak. Hani biçimlendirme yapacaksınız. Şimdi videolarım burada. Ben bu videoyu telefon ekranında kaydediciden alırken tabii ilk defa yaptığım için biraz böyle ben de uğraştım. Uğraştım derken baktım sağına soluna. Ama bir daha bu ekrana geldiğimizde kayıt tekrar şey yapıyor, çekiyor. Şu an mesela bak opening kayıt, bak şu an yukarıdaki kırmızı lamba neyse kayıt işareti şey yapıyor, çıkıyor. Bunu durdurabiliyoruz işte stop diyerek. Karşıda ben varım. Test yapıyorum bu arada. Stop dedim, durdu. Stop dedikten sonra fotoğraf alabiliyoruz. Ne işe yarar bilmiyorum ama fotoğraf da alabiliyoruz. Bak fotoğrafı aldı, kaydetti. Altta göründü. Ama bu ekrandan başka bir ekrana girip çıktığında yine kaydetmeye otomatik olarak başlıyor. Bakın. Ekrandan geri geldim. Yine otomatik olarak kaydetti. Pardon, ekrandan geri gelmedim. Burada başlattım. Tekrar durdurdum mu? Durdurmadım. Videolara bakıyorum. İşte videoları buraya kaydediyor. Bunları buradan görebiliyoruz. Bak, hemen otomatik başladı yine kayıt yapmaya. Durdurdum. Bak kayıt simgesi durdu. Fotoğraf çekebiliyorsun işte bu şekilde. Başka bir ekrana geldiğinde programda yine tekrar ana ekrana döndüğünde kayıt yine devam ediyor. Durdurduğum şuradan belli 11 MB, 7.5 MB, 1 MB neyse işte durdurduğum işe şu an kayıt başladı. Burası biraz uzayacak ama işte ben de sizinle birlikte denediğim için ilk defa denediğim için bak, fotoğrafları buraya atıyor. Fotoğraf çektim. Fotoğrafları da phone yazan yere atıyor. Ama fotoğrafı sadece dediğim gibi stop yaptığında kamera kaydı durdurduğunda çekiyor. Onu anladım.
Şimdi isterseniz arkadaşlar bu şeyi yapalım. Çektiğim videolardan bir tane hemen izleyelim. Kaydımızı bu şekilde alıyor arkadaşlar. Güzel kayıt. Ses de alıyor. Ses ayarının nereden açıp kapandığını uygulamadan göstereceğim biraz sonra. Bu şekilde kayıt aldı. Sürekli kaydediyor. Ben 2 dakikaya ayarladım. 2 dakikada kayıt alıyor. Sonra 2 dakika 2 dakika boyunca alıyor yani kaydı. Bugün de hava güzeldi Erzincan'da. Bir motora binerdik ama tabi daha erken burası için. Nereye geldim? Motoru aldığım bayinin önüne geleceğim arkadaşlar burada. Bir arkadaşa baktım burada. Yoktu yerinde o da. Böyle size göstermek açısından kamera kaydını açtım bunu. Yine arkadaşlar işte geldik ekran kaydı almaya. Fotoğraf alabiliyoruz. Testini yapıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Burası uzun mu sürecek acaba ya? Daha burada size göstereceğim bir şey var mı? Aslında burada daha bir şey yok. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Sesi buradan kapatabiliyoruz. Sound recording. Sonra burayı da 2000 yapıyorum. İşte dakika kamera kaydının ne kadar olacağını gösteriyor. Burada başka ayarlar da var ama ben daha kurcalamadım. Ama bir ara orayla da uğraşırım. Başka ne olabilir burada? Format bir şeyler yazıyor. Burayı gösterebilirim size bu programda. Kayıt yine alıyor. Sürekli kayıt alıyor. Burası da bizim eniştemin dükkanı. Motorum orada kalıyor. Kış olduğu için. Tabii ki dükkanda kimse yok. Herkes dışarıda çalışıyor. Ben dükkandayım motor için. Yine böyle şeylerle uğraşıyorum burada arkadaşlar. İşte durdurup videoyu bak şu an durmuş. Durdurup kaydediyorum. İşte videoları bakıyorum. Fotoğraf çektim. Böyle aslında bundan sonrasını silmek istiyorum da videoları yine buradan izleyebiliriz. Bir şey kaçırmak istemiyorum çünkü ekran görüntüsü aldım. Orada anlatacaklarım var size. Başka size ne göstereceğim? Sürekli burada uğraşıp durmuşum. Böyle bir görüntü almışım. Ben böyle sardırsam mı, biraz hızlandırsam mı buradan sonraki videoyu? Gerek yok, birazdan biter zaten. Evet, buradan çıktık. Bundan sonra iyi ki kesmemişim çünkü navigasyonu göstereceğim. Hmm. Bunu kontrol ettim. Bu ayarlar sonradan çıkıp girdiğinde değişiyor mu? İlk açtığım durumlar geliyor. Olmuyor. 2 dakika ayarladım. 2 dakika sonradan buldum arkadaşlar. Vogue Global var burada. Başka göstereceğim. Açacak mıydım burada Vogue Global'ı? Evet. Vogue Global videosunu daha önce çekmiştim. Şimdi otomatikman Bluetooth'a bağlandı. Burada ayarlar var yine. Trip History. Buradan navigasyona basıyoruz. Durduğun yer geliyor. Bir tane örnek bir yer seçiyorum. Seçtikten sonra Start Navigasyon dedikten sonra motorun ekranı geliyor arkadaşlar. Motorun ekranını göstereceğim şimdi başka bir videoda. Evet bak motorun ekranında arkadaşlar ok çıktı. Olay bu yani. Buradaki navigasyondan ok çıkıyor. Oku sağa sola kaç metre kaldı. Ona göre gösteriyor işte 30 metre sonra sağa dön, 20 metre sonra sola dön diye çıkıyor. Navigasyonumuz bu. Bunu bir önceki videoda göstermemiştim motorun başında olmadığım için. Şimdi arkadaşlar kütüklerdeki düğmelerden biraz bahsedeceğim. Şimdi kütüğümüzün düğmelerinde sol taraftaki düğmemizdeki bu üst tarafta şuna bastığında işte sıcaklık 100 kilometrede ne kadar yakıyor o ekran gösteriyor. Değişen ekran sadece değişiyor. Alt tarafına bastığımızda bu sefer de sağ taraftaki odo ve trip kısmı geliyor.
Buna sürekli bastığınız ise trip'i sıfırlıyor. Trip sıfırlandığında da 100 kilometrede kaç litre yaktığı da sıfırlanıyor otomatikman. Bak şimdi basılı tutuyorum ona. Biraz önce gösterdiğim şey sıfırlandı. Burada 26 derece sıcaklık diyor ama o kadar yok. Burada 100 kilometrede kaç litre yaktığı da sıfırlanıyor ona bastığında, onu basılı tuttuğunda. Bu tuş buna yarıyor. Enter tuşumuz saat ayarları yapmak için kullanılıyor arkadaşlar. Tarih ve saat ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Yukarıda değişen kısmı görüyorsunuz zaten. Arkadaki tuş arkadaşlar traction kontrolü açıp kapatmaya yarıyor. Basılı tuttuğunuzda bak TCS yazdı. Bu traction kontrol şu an aktif değil. Ekranda yanıyorsa aktif değil demektir. Bir daha basıyorum. Bir daha gidiyor. Şu an traction kontrol aktif söndüğünde. Sağ taraftaki kütüğe gelelim arkadaşlar. Sağ taraftaki kütükte bu mod tuşu. İşte mode, sport mod, ekonomik modu gösteriyor. Arkadaki tuş arkadaşlar bu da arka ABS'yi kapatıp açıyor. Biliyorsunuz bu adventure bir motor. Arazide de gittiği için arkayı kaydırmak isteyenler için ABS'yi açıp kapatıyor. Basılı tuttuğunuzda ABS iptal olur. Ekranda ABS yazısı varsa iptaldir. Yani ABS çalışmıyordur. Arka fren yanmıyorsa ABS aktiftir. Bu tuş arkadaşlar selektör tuşumuz. Aynı zamanda uzun far tuşumuz. Bastığında selektör yapar. Böyle kendine doğru bastığında. İleri doğru tırnağını ittiğinizde de uzunları yakar. Bu dörtlü tuşumuz. Ekranda zaten 4 tane yandığını gösteriyor. Bu şekilde dörtlerimiz de yanıyor. Kayar şekilde. Bu da sis farlarımızı açma tuşumuz. Sisleri yakıyor. Şimdi arkadaşlar burayı göstereceğim size. Bunu bizim enişte keşfetti. Bak buradaki ben buraya bir fitil koydum. Gösterdiğim yere. Burası çok keskin arkadaşlar. Bu hortumlara ileride titreşimden dolayı zarar verebilir. Ben buraya bir geçici fitil koydum ama asıl bunu söküp içine yerleştirmek lazım. Benim vaktim olmadı. Şu kutuyu sökeceğim. Buraya fitil koyacağım. Şu şekilde. Buradaki hortumlar zarar görmesin. Çünkü çok keskin ucu. Size de tavsiye ederim. Bunu da göstermek istedim. Basit bir fitil koyduğumuzda işimizi görür. Şimdi videoyu bir durdurayım bir dakika. Arkadaşlar şimdi bir önemli bir husus var. Watch 525 DSX'ler 2023'te 3 versiyon olarak geldi. Bunlar neydi? Bir, kameralı ve ayarlı amatör olmayanlar. Burada bizim kameramız var. 2, ayarlı amatör olup kamerası olmayanlar. Bu da ikinci versiyondu. Üçüncü versiyonumuz ise hem kameralı olup hem de ayarlı amatör olması. Bunlar son versiyon arkadaşlar 2023 için. Bizim motorumuz şu anki motorum benim. Hem amatör, ayarlı amatör, ön ayarlı amatör. Bir de kamerasını biraz önce gösterdim. Bu da nereden anlaşıyor? Böyle vida şeklinde ayarlı amatörümüz var. Dediğim gibi arkadaşlar 3 şekilde geldi bu Türkiye'ye girdi. Birinci versiyon, ikinci versiyon ve üçüncü versiyon. Birinci versiyondan sonra yazılım atıldığını da söylüyorlar. Onun için önemli. Yani bunların dışında bir de yazılım atıldığını söylüyorlar. Arkadaşlar benim anlatacaklarım videoda buydu. Umarım size de fayda olmuştur. Bildiklerim bu. Daha sonra yine videolar çekerim. Tecrübe edindiğim motoru sürdükçe tecrübelerimi size aktarırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.